Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin birden çok çiçek dalı çıkarabilmesi için neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Orkidelerin özellikle yazın biraz daha gelişimi yavaşlamaktadır. Bunun nedeni ise havaların çok sıcak olmasından kaynaklanıyor. Yazın orkide bakımında özellikle dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar var. Orkideler yılda 2 kere çiçek dalı çıkarır. İlkbahar ve sonbahar aylarında. Ama eğer sizler iyi bir bakım ile orkidelerinizi kontrol ederseniz orkideleriniz yazında çiçek dalı çıkarabilir. Özellikle yazın orkidelerin çiçek dalı çıkarabilmesi için ve orkidelerinizin bol bol çiçek açabilmesi için en önemli püf nokta orkidelerdeki nem dengesini sağlamak. Orkidelerde nem dengesini sağlamak için yapılması gereken birkaç püf nokta var. Şimdi sizlere onlardan da bahsedeceğim. İlk olarak orkidelerde nem oranı yaklaşık olarak %50 ya da %70 oranında olması gerekiyor. Özellikle yazın gündüzleri hava çok sıcak olduğu için aşırı sıcaklıklardan dolayı orkidelerde nem kaybı olur ve bu da orkide tomurcuklarında sararmalar, dökülmeler ve kurumalara sebep olabilir. Bunun için yapmanız gereken güzel bir yöntemden sizlere bahsedeceğim. Hemen göstermek istiyorum. Birinci yöntem orkidelerde dış saksı kullanmak. Yazın özellikle orkidelerde dış saksı kullanmak çok önemli. Orkidenin nem kaybetmesini önler. Özellikle orkideleriniz sadece şeffaf saksıda kaldığı zaman çok çabuk nem kaybedebiliyorlar. Çünkü sürekli doğrudan ışık aldığı için orkide nemi maalesef tutamıyor. Dış saksı kullanırken genelde bilinen orkidelerin kökten ışık alması gerekiyor. Eğer orkideler kökten ışık almazsa orkideler büyümez. Bu kesinlikle doğru bir bilgi değildir. Bunu ben de ilk zamanlarda yapıyordum. Fakat sonradan tecrübelerimle şunu anladım ki orkidelerde ikinci saksı kullandığınız zaman orkide köklerindeki kurumalar daha da gecikiyor. Çünkü ikinci saksı orkidede bir nem ortamı oluşturuyor. Etrafından orkidenin köklerinin direkt ışık alıp çabuk kurumasına engel oluyor. Orkidelerin sadece yapraklardan ışık alması orkidelerin gelişimi için yeterlidir. Zaten orkide tesislerinde de eğer görürseniz yüzlerce orkidenin yan yana olduğunu ve sadece yapraklarından ışık aldığını gözlemleyebilirsiniz. Özellikle yazın orkideleri daha sık sulamak gerekiyor. İkinci saksı kullandığınız zaman orkideleri çok sık sulamanıza gerek kalmıyor. Bakın bu şekilde orkidenizi dış saksıya koyduğunuz zaman orkideniz yazında nem kaybına uğramıyor. Dış saksı kullanırken dikkat etmeniz gereken, bakın bu şekilde mutlaka eliniz içine girecek şekilde geniş bir saksı olması gerekiyor. Eğer dar bir saksı kullanırsanız orkide gerekli nemi sağlamaz ve çok havasız kaldığı için kök çürümelerine sebep olabilir. Bu şekilde büyük bir saksı olması gerekiyor ki orkide kendine bir nem alanı oluşturabilsin. Bakın hemen diğerini de göstermek istiyorum. Bakın bu da ikinci bir orkidem. Gördüğünüz üzere kök gelişimi gayet güzel. Özellikle hava köklerine bakarak bu orkidemin neminin yeterli olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın hem de yeni çiçek dalları çıkarıyor. Özellikle orkidelerde birden fazla boğum yerinden çiçek dalı çıkarabilmesi için yeteri neme sahip olması gerekiyor. Bakın görüyorsunuz boğum yerlerinden yeni çiçek dalları çıkıyor ve bu boğum yerlerinin sürekli nemli kalması gerekiyor. İkinci önemli yöntem ise orkidelerde nem oranını sağlamak için su kullanımı. Hemen bir püskürtme kabının içerisine suyumu koyuyorum. Size nasıl kullanacağımı da göstereceğim. Bu yöntemi denemeden önce yine dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Eğer ilkbahar ayında orkidelerinizin çiçekleri solmadıysa ve budama yapmadıysanız yaz ayında eğer böyle bir solma varsa mutlaka yine budama yapmalısınız. Gördüğünüz üzere orkidenin çiçekleri canlı gözüküyor birkaç tanesi fakat uçtan bir uzama yok ve çiçekler yavaş yavaş solmaya başlamış. Böyle bir durumda hemen dalı budamalısınız. Budama yaparken
boş boğumları sadece kesiyoruz. Yani çiçek çıkan eski boğumları kesmiş oluyoruz. Gördüğünüz üzere bu dalı kestik ve bu yöntem ile orkidenin boğum yerinden daha hızlı çiçek dalı çıkarmasını sağlayacağız. Bakın gördüğünüz üzere hemen alttaki boğumda zaten küçük bir çiçek dalı çıkmaya başlamış bile. Özellikle yazın orkidelerinizi direkt pencere kenarına koyarsanız yaprakları bu şekilde sararır. Bu sararma bir hastalıktan dolayı değildir. Aşırı ışık almasından kaynaklanır. Bakın kökleri gördüğünüz üzere sağlıklı. Böyle bir durumda yapmanız gereken tek şey orkidenizi direkt güneş almayan bir yere konumlandırın. Yani perde arkasından orkidenizi konumlandırmanız gerekiyor. Zaman ile yeni yapraklar çıkaracaktır. Bu sararan yapraklara bir şey yapmanıza gerek yok. Budadığım dalın uç kısmına toz tarçın süreceğim. Bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Bu işlemi yapmasanız da orkide boğum yerinden çiçek dalı çıkarır. Fakat ben uç kısmının daha hızlı kuruması için bu işlemi yapıyorum. Bakın bu yaprakta ise gördüğünüz üzere en altta sararma var. Bu sadece yaşlandığı için böyle bir sararma olmuştur. Yani yeni yapraklar çıkardıkça orkide en alt yapraklar sararabilir. Bu çok normaldir. Bu bir güneş yanığı değildir. O yüzden bu tarz yaşlı yaprakları en altta ise kesiyoruz. Bakın gövde kısmında gördüğünüz üzere herhangi bir siyahlık yok. Yani bir mantar hastalığı değildir. Bu orkidenizin gelişiminin iyi olduğunu gösterir ve aynı zamanda dalı da yine buduyoruz. Daha doğrusu kökten kesiyoruz. Çünkü yeni bir dal çıkarıyor. Yani orkidelerinizde bu durum varsa endişelenmeyin. Bakın orkidelerde özellikle boğum yerlerinden çiçek dalı çıkarmak için mutlaka boğum yerlerinin sürekli nemli kalması gerekiyor. Eğer orkidenin boğum yerlerini düzenli olarak su sıkarsak bu yerlerden bakın gördüğünüz üzere zaten kabarmalar başlamış. Bu yerlerden yeni çiçek dalları çıkabiliyor ve böylelikle bir çiçek dalından birçok çiçek dalı çıkarabilme imkanına sahip oluyoruz. Bakın bu şekilde orkidenin boğum yerlerinin hepsini sıkıyorum. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Buradaki amaç sadece boğum yerlerini yumuşatarak buraların nem oranını sağlayıp bu bölgelerden çiçek dalı çıkarımını kolaylaştırmak. Bakın bu şekilde gördüğünüz üzere sıktım. Hemen sizlere bakın bu orkidemin de çiçek dalını göstermek istiyorum. Bir tanesi daha yeni boğum yerinden patlamış. Diğeri ise bakın küçük bir dal çıkmış. Buna da yine belirli aralıklarla sıkabilirsiniz. Çünkü bazen çiçek dalı patladıktan sonra da maalesef kuruyabiliyor. Bunun nedeni ise nemsiz kalmasından. O yüzden nem oranına mutlaka dikkat etmek gerekiyor ve böyle belirli aralıklarla sıkarak orkidenizin sürekli nemli kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Özellikle budama yaptıktan sonra bu işlemi mutlaka deneyin ve yapraklarını da yazın. Özellikle bakın yine her gün çok fazla abartmadan ve gövde kısmına su girmeyecek şekilde yapraklarına su püskürterek orkidenizin nemli kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Eğer bu işlemleri her gün yaparsanız kısa süre içerisinde orkideleriniz bakın bu şekilde hem yeni çiçek dalı çıkaracaktır hem de bir dalda birden fazla bakın gördüğünüz üzere çiçek dalı çıkarabilme ihtimali oluyor.
Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.